Herkese merhaba. Bugün size minyatür resimlerden eee, tablolar oluşturacağız. Çerçeveler yapacağız bu resimleri. Öncelikle bu resimleri minyatür odalarımızı dekore etmek için kullanıyoruz tabii ki. Bu resimlerimizi Pinterest'ten ya da farklı yerlerden, sizin çektiğiniz fotoğraflardan bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bunları ebat olarak küçültebilirsiniz, istediğiniz boyuta getirebilirsiniz programları kullanarak. Ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü. Yapacağınız minyatür odanın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bu şekilde ebatlarını belirlediğimiz resimlerimizi kenarlarından kesiyoruz. Ben bugün size 3 farklı çerçeve yapacağım. Bu çerçevelerde kullanacağım malzemeler ahşap olacak ve karton olacak. Bunların detaylarını ve püf noktalarını göstereceğim. İlerleyen süreçte de daha farklı malzemelerden de yine çerçeveler yapacağız. Neler kullanabileceğimizi de göstereceğim. O yüzden takipte kalın. Bu şekilde kestiğimiz resimlerimizi e, çok farklı ebatlarda ahşap çubuklar var biliyorsunuz. O çubuklardan hatta bu çayları karıştırmak için kullanılan ebatlarını kullanıyorum ben çerçeve için. Bunların kalınlığı gayet güzel ve kolay şekil verilebiliyor. Resmimizin bu şekilde bir kenarına koyuyoruz ve o uzunlukta ölçümüzü alıyoruz. Tabii bu ölçüyü alırken köşeleri çalışmamız çok önemli. Köşeyi de bu şekilde alıyoruz. Diğerini üzerine koyuyoruz. Önce resmin bittiği yeri işaretliyoruz. Sonra üzerine koyduğumuz kısmı koyup ve bu şekilde verevine bir kesik atıyoruz. Yani bu köşemizi oluşturmuş oluyor. İlk koyduğumuz ölçü çerçevenin ölçüsü. İkinci koyduğumuz işaretlediğimiz yer ise diğer aynen bu şekilde üzerine koyarak belirlediğimiz kalınlığı. Çıtamızın kalınlığını koyarak belirliyoruz ki köşelerimiz tam otursun. Bu çerçevelerimizde köşelerin düzgün oturması çok önemli. Eğer bunlar oturmazsa hoş bir görüntü oluşmaz. Burada çerçevemizi bu şekilde yerlerini belirledikten sonra hepsini dört köşeyi de aynı işlemi yaparak tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde dört köşe parçalarımızı kestik. Çerçevemizin kenar kısımlarını oluşturduk. Şimdi yapıştırmaya geçiyoruz. Su bazlı tutkal kullanıyorum. Burada tutkalı çok taşırmadan kullanabilirseniz iyi oluyor. Minyatür çalışmalarda gerçi bu birazcık zor oluyor ama çok da problem değil. Bu şekilde ben peçetenin üzerinde çalışıyorum. Çünkü zemin sert olunca oraya yapışma ihtimali var. Peçeteye yapışsa da bu sorun olmuyor. Bir de çok fazla minyatür parçaların, ahşapların kaymasını önlüyor peçete. Biraz daha rahat çalışabiliyorum peçete üzerinde. Dilerseniz siz de böyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Peçetenin üzerinde ya da herhangi bir kağıt kaydırmayacak ya da altından koparabileceğiniz bir malzeme üzerinde de çalışabilirsiniz. Bu şekilde dört köşesini de yapıştırıyoruz. Oldukça bu köşelerin birleşim noktasının önemli olduğunu söylemiştim. Yapıştırma esnasında da buna özen gösterirseniz iyi olur. Tam bu şekilde köşelerin oturması çalışmanızın çok daha şık görünmesini sağlıyor. Çerçeveleri tamamladıktan sonra istediğiniz her şekilde süslemeleri de farklı materyaller kullanarak yapabilirsiniz. Farklı boyalar kullanabilirsiniz. Birazdan bütün hepsini size anlatacağım videonun ilerleyen kısımlarında. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangilerinin daha şık durduğunu ayrıntılarıyla anlatacağım.
Bazı kısımları hızlı geçtim geride, gördünüz. Sıkılmamanız adına, tekrarlayan işlemleri, uzun uzadıya göstermek istemedim sizi sıkmamak adına. Bu şekilde yerleştiriyorum ve bir süre kurumasını bekliyorum. Evet, çerçevemizi, bir kenara alıyoruz. Kurumasını beklerken biz diğer işleme geçiyoruz. Hangi resmi kullanacaksak, hangisine ölçü aldıysak o resmi alıyoruz ve çerçevemizin altına, resmimizin altına bu şekilde çerçeve ya da resim boyutunda bir karton kesiyoruz. İnce çalışma kartonu ki resmimizi üzerine yapıştırıyoruz. Tabii kenarlarında pay bırakmamız gerekiyor çünkü çerçevenin oturacağı kısmı da düşünmemiz gerekiyor. Buna dikkat ederek kartonu keserseniz iyi olur. Aksi halde çerçeve tamamen resmin üstüne gelecektir. Yani resim boşta kalacaktır, yapışmayacaktır. Evet, bu şekilde çerçeveyi de yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çerçevemizi resmin üzerine güzelce yapıştırıyoruz. Ölçüsünü kontrol ettikten sonra herhangi bir sıkıntı var mı? Ama tabii bundan önce bu şekilde şeffaf bir plastik malzeme kullanıyoruz. Bunları birçok şeyden temin edebilirsiniz. Ürünlerden temin edebilirsiniz. Marketlerde satılan birçok malzemelerde kullanılan plastik kapların kapaklarından bile faydalanabilirsiniz. Zaten yaptığımız parçalar oldukça minyatür olduğu için bu boyutlara çok uygun elde edebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz o malzemelerden. Ki bu hem cam görüntüsü veriyor hem daha şık, daha dolgun gösteriyor. Bu şekilde kartonunuzun etrafını tutkalladıktan sonra öncelikle bu şeffaf plastik parçamızı yapıştırıyoruz. Cam ya da hani böyle bir parlaklık katması adına önce onu uyguluyoruz. Onu yapıştırdıktan sonra bunun üzerine tutkal sürüp çerçevemizi bunun üzerine yapıştıracağız. O zaman daha sağlam oluyor, daha dolgun görünüyor çalışmamız. Evet, şeffaf parçamızdan sonra şimdi çerçevemizi yapıştırıyoruz. Bunu da yapıştırdıktan sonra bunun kurumasını beklerken diğer çerçevemizi de daha önce yapmıştım. Onu birazdan göstereceğim size. Önemli olan bu çerçeve yapımında köşe noktaları, hangi malzemeyi kullandığınızın önemi yok. Köşe kesitlerin doğru olması. Burada asıl amacım aslında bunu göstermekti ve alt detaylarda neler kullandığımı görmenizdi. Onun haricinde diğer malzemelerden de yaptığım çerçeveleri birazdan göstereceğim size. Evet, bu şekilde çerçevemizi de yapıştırdık, yerleştirdik. İşte minyatür tablomuz hazır. Oldukça şirin görünüyor. İstediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Burada resimle uyumlu renkler de kullanabilirsiniz. Bu şu an yaptığım, daha önceki yaptığım çerçeve aynı malzemeleri kullandım. Alt kısmında karton, şeffaf plastik yüzeyi olarak kullandım. Sadece köşe kısımlarda ahşap değil de oluklu karton kullandım. Kartonu o üst katmanını çıkardığınızda, kağıdını çıkardığınızda biliyorsunuz olukları var. Onu iki parça şeklinde kesip çerçeve boyutunda köşelerini oluşturup bu daha dokulu bir çerçeve görüntüsü veriyor. Ve resimle uyumlu olması adına da bakır rengine boyuyorum. Oldukça şık duruyor. Yani burada karton kullandım. Dediğim gibi ahşap, karton, seramik, metal birçok şey kullanabilirsiniz çerçevelerde. Artık yaptığınız minyatür evin tarzı neyse ona uygun şekilde yapabilirsiniz bütün çalışmaları. Renkleri de ona göre kullanabilirsiniz. Mesela ben burada akrilik boyayla boyuyorum çerçevemi ama siz isterseniz parlak ojeler de kullanabilirsiniz. Bu ojeler daha çerçeveyi canlı ve dolgun gösterebilir. Gerçi bakır rengi de oldukça canlı ve şık duruyor ama hani farklı ojeler de kullanabilirsiniz. Bu malzemelerde biraz daha görüntüsünü zenginleştiriyor. Ojenin duruşu çok daha şık olabiliyor bazı malzemelerde özellikle. Birçok videomda çok farklı malzemeler kullandığımı göreceksiniz zaten. Bu da bunlardan birisi. Evet, burada bitmiş halini uygulamıştım. Yerleştirdim duvarımıza.
Çerçeve çalışmalarımız bu şekilde. Bu da yaptığım önceki çalışmam. Köşe detaylarına dikkat edin lütfen. İşçiliğini bu şekilde yaptım. Gayet güzel görünüyor. Siz belki daha da muntazam yerleştirme yapabilirsiniz. Tamamen el işçiliğinize kalmış. Bu çerçevemi sarı ojemle boyadım. Gördüğünüz gibi dokusu da oldukça güzel oldu. Ee, Oldukça şık gösteriyor çerçevemizi. Bu da diğer yine oluklu kartondan yaptığım çerçevem. Etrafını çiçeklerle süsledim ve simli gri ip geçirdim. Siz de istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Bunu da gri akrilik boyayla boyadım. Bu şekilde çerçeveleri farklı farklı süslemeler yapıp daha zengin gösterebilirsiniz. Önceki çerçevemde çiçekli pul kullanmıştım mesela. Bu da silikon kalıbını çıkardım. Bir metal çerçevem var şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun ben silikon kalıbını aldım. Üzerine silikon sıktım. Sıcak silikon tabancasıyla ve bu şekilde kalıbını çıkardım. Bu şekilde resmi hani daha net görebilirsiniz. Resmi kullanacağım yine. Böyle çerçevem var, silikon kalıbım var. Buna da yine yaptım çerçeveler. Altın rengi, yine sıcak silikon kullanarak yaptım. Altın rengine boyadım ve bakır rengine boyadım. Dediğim gibi hani siz böyle çok farklı silikon çerçeveler, kalıplar var. Onları kullanabilirsiniz. Bu da tamamen içinde doldurdum. Karton kullanmaya gerek kalmayacak zeminde. Tamamını aldım çerçevenin. Sonra böyle detaylar var. Köşe, kenar uygulamaları daha dokulu görünmesi için çerçeve yapabilirsiniz bunlardan. Sıcak silikon, alçı, birçok malzeme kullanabilirsiniz bunların kalıbını çıkarmak için. Alçı yapıp dökebilirsiniz. Sıcak silikon sıkabilirsiniz benim gibi. Bunu ben sıcak silikonla yaptım. Alçada biraz daha muntazam durur ama alçanın kırılma olasılığı biraz daha yüksek tabii. Biraz daha dikkatli çalışmak gerekir. Silikonda hiçbir problem olmuyor. Evet, çalışmalarımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, sonraki videolarımı görebilmek için bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.